ben Damla. Bugün sizlerle bu bel çantasının yapımını paylaşıyorum. Daha önce de bir bel çantası yapmıştım ve onu da bir çantadan bozmuştum. Bunu da yine eski, kullanmadığım, modelini hiç beğenmediğim bir çantadan yaptım. Ve gerçekten modeli, boyu, rengi her şey çok içime sindi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. 2 hafta önce bu üzerimdeki kazağın yapımını paylaşmıştım. İzlediyseniz hatırlarsınız zaten. İzlemediyseniz de şuradan izleyebilirsiniz bu arada. Kazağımı da bu çantayla kombinlemiştim ve zaten videoda da söylemiştim. Bel çantasını da ben yaptım. Yapımı gelecek diye. Bugün atmaya karar verdim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer videomu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Ben bu bel çantam için gördüğünüz gibi eski bir çantayı kullanacağım. Bu çantanın kalitesi gerçekten çok güzeldi ve evde böyle boş boş yatmasını istemedim. Çünkü modeli bana hiç uygun değil. Onu geri dönüşüm yaparak değerlendirmek istedim. Aslında böyle çok ufak bir çanta ama rahatlıkla bel çantasını çıkarabileceğiz. Evde böyle kullanmadığınız sırt çantaları olur, başka bir şey olur. Gerçekten çok rahatlıkla bel çantası elde edebilirsiniz onlardan. Ayrıca bu çantanın sapları da gerçekten çok işime yarayacak. Direkt böyle kemer yerine bunları kullanacağım. Tam da belime uygun kahverengi olan. Kırmızıyı da küçülterek belime uygun yapabilirim. Öncelikle işe bunun fermuarını sökmekle başlıyorum. Bu ağzındaki fermuar direkt ben bel çantamda da kullanacağım. Onun için her dikişi sökücümle dikkatle sökerek fermuara zarar vermeden çıkarıyorum. Ayrıca çantanın bu yanlarındaki askı asmak için olan bölümleri de düzgünce çıkarıyorum ki onu da bel çantamda kullanacağım. Fermuarımı düzgünce çıkardıktan sonra bir kenara alıyorum. Ayrıca bu saplarını da çıkardım gördüğünüz gibi. Bunları birazdan kullanacağız. Çantanın böyle üstünde katlanma yeri gibi bir şey var. Onu da şimdi çıkaracağım ve onu bel çantamın kenarları olarak kullanacağım. Yine aynı şekilde deriye zarar vermemeye çalışarak dikişlerini dikkatli bir şekilde söküyorum. Daha sonra alt parçanın da içinde cepleri vardı. Onları da yine astar kumaştan yapmışlar. Onları da direkt kesiyorum. Bu üzerindeki fermuarı da çıkardım. Belki sonradan kullanırım diye düşündüm. Onu da bir kenara ayırdım bu arada ama şu an kullanmayacağım. Şimdi buradan bel çantamızın ön ve arka yüzeyini keseceğim. Burada gördüğünüz gibi zımbayla marka çakmışlar sanırım. Zımbayı çok sağlam çakmışlar ve deriyi delmişler. Onun için orayı sökemedim. Onun dışındaki yeri kullanacağım. Çantayı ben olabildiğince büyük yapmak istedim. Çünkü benim cüzdanım çok büyük ve bel çantalarına sığmıyor. Onun için bu zımbadan geriye kalan kullanabileceğim bütün kumaşı dikkatle çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi kenarlarını temizleyerek düzgün bir dikdörtgen elde ettim. Çantamın kenarlarının ben oval olmasını istiyorum. Onun için bir köşeyi şöyle yay şeklinde çiziyorum. Nasıl gözüme güzel göründüyse o şekilde çizdim ben. Daha sonra bütün kenarlar aynı ovallikte olabilmesi için ikiye katlıyorum ve diğer kenarı da çiziyorum. O tarafı da kestikten sonra tekrar diğer yöne doğru ikiye katlıyorum ve diğer iki kenarı da kesiyorum. Ve böylece bir parçamı elde ettim. Şimdi bu parçamı çantamın diğer yüzeyine yerleştiriyorum. Ve kenarlarından aynı şekilde bir parça daha çiziyorum. Çantanın bu tarafında zımba falan çakılı olmadığı için zaten çok kolay bir şekilde çıkıyor. Ve düzgünce kenarlarından kesiyorum.
Böylece ön ve arka parçamı elde etmiş oldum. Şimdi bunun kenarlarını ölçeceğim. Ölçmeye başlamadan önce nereden başladığımı unutmamak için işaret koyuyorum. Ve mezromu gördüğünüz gibi döndüre döndüre tam birebir ölçü almaya çalışıyorum. Burada biraz dikkat etmemiz gerekiyor çünkü eğer sonradan eksik veya fazla ölçtüğünüzde çevirmek zor olabilir. Çok dikkatli bir şekilde ölçü alırsanız birebir gelecektir. Daha sonra aldığım ölçü yeterli mi diye bu kenara ayırdığım üst parçayı ölçüyorum. Ve benimki yeterli geldi. Eğer yeterli gelmeseydi buraya, yani bu parça küçük kalsaydı, bu dikdörtgenlerimi birazcık küçültecektim. Bu parçamın kenarlarında dikişler olduğu için deri delinmiş ve oralar çok da güzel durmuyordu. Onun için kenar kısımlarını kesiyorum ve temizliyorum. Bu arada bu parçamın burasında böyle sarılıklar oluşmuş. Bunun neden olduğunu bilmiyorum. Sanıyorum ki eskilikten oluşmuş veya buraya bir yapıştırıcı gibi bir şey sıkmışlar. Yani onu artık göz ardı etmek zorunda kaldım maalesef. Ve daha sonra bunları da dikiş yerlerinden ayırıyorum. Şimdi parçalarımdan bir tanesine fermuar ekleyeceğim. Bunun için cetvelle birkaç yerinden orta yerini bulup işaretliyorum düz olabilmesi için. Daha sonra işaretlediğim noktalara cetvelimi yerleştiriyorum ve oradan bir çizgi çekiyorum. Ve çizdiğim yerden dümdüz kesiyorum. Kenar ayırdıktan sonra bunların arasına fermuarımı dikeceğim. Parçalarımın kenarlarına fermuarımı sabitliyorum. Gördüğünüz gibi iğne yerine küçük mandallar kullanıyorum. Çünkü deri delindiği zaman sonra geri dönüşü olmuyor. Deri dikerken yapabildiğiniz kadar iğne kullanmamaya çalışın. Ben şimdi burada iğne kullanmadım ama daha sonra yuvarlak kısmı iğneyle tutturdum. Çünkü orada mandallar yeterli olmadı. Ama eğer mandallardan daha iyi tutan bir klipsiniz varsa mutlaka onu kullanın. Fermuarımı dikerken ilk önce fermuar ayağı kullanıyorum. Ama burada dikerken gerçekten çok dikkat etmeniz gerekiyor çünkü deri sürekli kayıyor. Ve parçaların arasına fermuar diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi üzerine baskı dikişi yapacağım. Bunun için gördüğünüz gibi deri dikme ayağımı kullanıyorum. Bu ayağın ortasında bir silindir var ve böylece ayak deriye yapışmıyor. Onun sayesinde kolayca dikebiliyorsunuz. Kenarlarından düzgün olmasına çok dikkat ederek dikiyorum. Bu arada benim burada kırmızı ipim çok yeterli değildi. Onun için alt ip olarak beyaz ip kullandım. Çaktırmayalım lütfen. Ve fermuarımı diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Fermuarımı diktiğim parça birazcık daraldı çünkü fermuar için pay bıraktık, yani mantıken. Onun için diğer parçamı da bu fermuarlı parçaya göre daraltıyorum. Daha sonra bu parçalarımı üst üste koyup uçlarından birleştireceğim. Ve bu şekilde bir silindir oluşturacağım. Ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Fermuarın ucunda kocaman bir demir vardı ve ben onun dışarıda durmasını istedim. Çünkü ben çantalara çok yakıştırıyorum böyle detayları. Ama siz isterseniz içeride de bırakabilirsiniz. Hatta orayı kesebilirsiniz. Şimdi arka parçama kulplarını dikeceğim. Bunu direkt ortalamak yerine birazcık yukarıya doğru yaptım ve yanlara doğru dikeceğim. Ve buraları diktiğimde dikişlerin hiçbir şekilde görünmemesini istedim. Bunlar normalde dışarıya doğru bakacak ama ben şu anda içeriye doğru döndürüyorum ve o şekilde dikiyorum.
Ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Neden böyle diktiğimi birazdan göreceksiniz zaten. Şimdi ben ön parçayı birazcık model yapmak istedim. Aslında çok fazla belli olmuyor ama yine de yapmak istedim. Yani ufak bir detay olsun istedim. Bu parçayı ortasından itibaren kenarlara doğru sıra sıra dikiş yapacağım. Bunu siz düz dikiş yerine daha farklı desenler de yapabilirsiniz. Dikine yapabilirsiniz veya zikzak yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Zaten bel çantalarında görüyorsunuzdur. Çok fazla deseni var. Ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi sıra geldi parçaları birleştirmeye. Öncelikle çantamın kenarı için yaptığım parçanın ortasını buluyorum. Ve daha sonra ön parçamın da üst ortasını buluyorum. Ve buradaki ortaları birbirlerine denkleştirip iğneliyorum. Tabii ki parçalarımın yüzleri birbirine bakıyor şu anda. Ve bütün kenarı çepeçevre iğneliyorum. Burada az önce söylemiştim, mandal tutmadı, onun için iğne kullandım. Ama iğneleri takarken çok kenara takıyorum ki buraların tam üstüne dikiş gelsin ve deldiğim yerler dışarıdan görünmesin. Gördüğünüz gibi tam birebir denk geldi çünkü çok iyi bir ölçü aldım. Bütün kenarı iğneledikten sonra buraları düz dikişle dikeceğim. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şu an çok dikişler taze olduğu için gördüğünüz gibi ufak kenarlarda tam dönmeyen yerler var. Buraya çıt da atabilirsiniz ama benim derim esnek ve yumuşak olduğu için çıta gerek kalmadı. Zamanla düzeldi. Şimdi ön parçayı birleştirdiğim gibi arka parçayı da birleştireceğim. Ama burada sonradan tersine çevireceğimiz için fermuarı açık bırakmayı unutmayın. Yoksa gerçekten tersten fermuar açmak çok zor oluyor. Aynı şekilde gördüğünüz gibi iğneliyorum. Buranın dikimini göstermedim. Zaten az önce göstermiştim. Burada dikkat etmeniz gereken şey de çantanın kulbunu taktığınız yere yavaşça dikmek, yoksa iğne kırılıyor. Ve arka parçamı da diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi arka kulplar çok düzgün bir şekilde birleşmiş oldu. Çünkü onun dikişleri içeride kaldı. Son olarak da çantamın kulplarını takıyorum ve çantam tamamen bitmiş oluyor. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla geri dönüşüm isterseniz yorumlara bırakmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.